6 Aralık Cumartesi gününden 3 maçın analiziyle karşınızdayız. En sonunda canlı maçlar ve player tercihlerimizi göreceksiniz. Başarı yüzdemiz yüksek, orayı da sakın kaçırmayın. Hemen PSV ile başlayacağız. Hollanda'ya gideceğiz. Bu maçın detayına ineceğiz. Ardından ülkemize döneceğiz. Başakşehir Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu maçın detaylarına bakacağız. Son mücadelemizde ise Belçika'da Union Saint-Gilloise Gent'i ağırlayacak. Bu maçın detaylarına bakacağız. Skor maçımız Inter Como maçının skor tahmininizi yorumlara yazın. Doğru bilen bir kişiyi bir hafta WhatsApp grubumuzda ağırlayalım. Her gün saat 4'te buradayız. Videoyu beğenip kanala abone olmak hem bize destek olur hem de yeni analizleri ilk sizin görmenizi sağlar. Vakit kaybetmeden ilk maçımızla başlayalım. Erenmen cephesine baktığımızda 14 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 5 mağlubiyet alan bir Erenmen var. 23 gol atarken kalelerinde ise 24 gol gördüler. PSV cephesine baktığımızda PSV dolu düzgün gitmeye devam ediyor. 14 maçta 12 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet alan bir PSV var. 44 gol attılar. Kalelerinde ise 17 gol gördüler. Şimdi bu iki takıma baktığımız zaman özellikle Erenmen'de hücum varyasyonlarını iç sahada iyi uygulayabilen bir takım diyebiliriz. Son mücadelelerine baktığımızda Herenmen Alkmaar'ı iç sahada 3-1 ile geçerken onun öncesinde Nakbirede ile 3-3 berabere kaldı. Zwolle 4-1 ile geçti. Excelsior'u 2-1 ile geçti. Ve bir önceki maçta Nek Nijmegen'i 3-2 ile geçmeyi başaran bir Herenven var. Baktığımız zaman bu maçların tamamında minimum 2 gol attı. 3 maçta 3 gol, bir maçta da 4 gol atmayı başaran ve iç saha performansıyla dikkat çeken bir Herenven var. PSV cephesine baktığımızda ise Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u tarihi maçta 4-1 ile geçmeyi başaran bir PSV var. Onun öncesinde ligde Nakbirada'yı 1-0'la, AZ Alkmaar'ı deplasmanda 5-1 gibi bir skorla geçmeyi başardı. Bir önceki maçta ise ligde Feyenoord'u 3-2 ile geçen bir PSV vardı. Şimdi baktığımız zaman iki tane formda takım var. İki takım da son 5 maçının iç saha ve dış saha performanslarına baktığımızda 4'ünü kazandı. Bir maçta berabere kaldı ki PSV'nin berabere kaldığı maç Olympiakos Şampiyonlar Ligi mücadelesiydi. Bu maçta ne bekliyorum? PSV zaten tek başına hücumu çok doğru yapabilen bir ekip ama bu sene baktığımızda gol de yiyen bir PSV var. Geçtiğimiz senelerde PSV evet gene dominant oyununu sergiliyordu ama en azından gol yeme alışkanlığı bu kadar yoktu. Deplasmanlarda 7 maçta 7 gol yiyen bir PSV var. Herenmen'in de bu performansına baktığımız zaman çok gollü bir mücadele bekliyorum. Analist mantığında benim ana tercihim 2.5 üstü ama maç daha da devam edebilir. 3.5 üstü 4.5 üstüne taşınabilir. Ama bu maç özelinde benim ana tercihim 2.5 üstü yönünde olacak. Bu arada gün içi canlı fırsatları ve kasa yönetimini WhatsApp grubumuzda yapıyoruz. Numaramız sol alt köşedeki 543 417 75 30. Yazarsanız bilgi ve destek alabilirsiniz. Şimdi ikinci maçımıza geçelim ve oradaki kritik detaylara bakalım. Başakşehir Fenerbahçe'yi konuşacağız. Galatasaray maçında da söylediğim gibi gene hepimizin beklentilerini tavan yaptıran ama tatsız tuzsuz bir derbi izledik Fenerbahçe tarafında da. 1-1'le sonuçlandı derbi. Başakşehir'le başlayalım öncelikle. Başakşehir 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet alırken 9. sıradalar. 19 gol attılar. Kalelerinde ise 16 gol gördüler. Oyun planına baktığımız zaman Nuri Şahin'in ekibi hala tam oturmuş değil. Çünkü Nuri Şahin aslında çoğu teknik direktörde olan cümleyi çok kurmak istemiyorum ama bu takımı gerçekten o kurmadı ve istediği oyunu da tam olarak oynatabildiğini düşünmüyorum. Biraz daha proje olarak baktığımızda ligin ikinci yarısında ve önümüzdeki sene kalırsa Nuri Hoca daha iyi bir Başakşehir göreceğimizi düşünüyorum ben. Son maçlarına baktığımızda deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 ile geçmeyi başardılar. Ondan önceki maçta ise Trabzonspor'a 4-3 mağlup oldular. Ama 10 kişiyle çok dirençli bir Başakşehir görmüştük. İki maçtır kırmızı kart yiyor Başakşehir. Aslında bu sertliğin de biraz da önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Son maçta çift sarıdan forvet Selke kırmızı kart gördü. Yani bir santrafor neden çift sarıdan kırmızı görür? Bunu da biraz derinine inmek gerekiyor bence. Fenerbahçe cephesine baktığımızda ise derbide 1-1 kötü bir oyun. John Duran'ın son dakikalarda attığı gol 1-1'le yırttı diyebiliriz Tedesco. Şu anda onlar da ligde ikinci sırada. Galatasaray'ın bir puan arkasındalar. 19 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlikleri var. Namağlup devam ediyorlar. Ben bu mücadelede derbiden de bir puan çıkartan Fenerbahçe'nin ki Galatasaray için de kazanılmış bir puan bence. Fenerbahçe için de kazanılmış bir puan. Zaten maç sonucu benim tahminim 1-1 yönündeydi tahminim. Yani 0-0, 1-1 bu iki skorun dışına çıkmayacak bir derbi bekliyordum.
Maalesef gene, tatsız tuzsuz bir derbi izledik. Beklentileri karşılamadı. Bu maçta ben Fenerbahçe'nin hâlâ oyuna oturmamış Başakşehir karşısında en azından bir yarıyı kazanacağını düşünüyorum. Maçın tamamını kazanır kısmı da mantıklı ama ben, tek yarı kazanır alıp kaçacağım bu mücadeleden, öyle söyleyebilirim. Hadi gelin şimdi Union Saint-Gilloise Gent mücadelesinin detaylarına inelim. Cumartesi günü için üçüncü ve son maçımız Union Saint-Gilloise Gent'i ağırlayacak. Öncelikle Union cephesine bakalım. Son Şampiyonlar Ligi maçında da arenada deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 yenmeyi başardı. Orada da bence doğru bir oyun oynadılar. En azından bulduğu fırsatları daha da değerlendirebilse 2'ye 3'e gidebilirdi. Galatasaray hiç sahada yoktu ama Galatasaray hiç sahada yoktu diyerek Union Saint-Gilloise'nin hakkını teslim etmemek olmaz bence. Doğru oyun oynadılar. Mantıklı olanı yaptılar. Golü de bulduktan sonrasında biraz da oyunu soğutarak her ne kadar bundan keyif almasak da öyle veya böyle 3 puan aldılar Şampiyonlar Ligi'nde. Şu anda lige baktığımızda 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken 36 puanla lider Saint-Gilloise. Belçika Ligi'nde özellikle iç sahada en iyi top oynayan takım. Ortalama 3 maçını falan izledim 90 dakika ve iç sahada özellikle taraftarıyla beraber o baskın ve dominant oyununu rakip kim olursa olsun kabul ettiren, Şampiyonlar Ligi dahil kabul ettirmeye çalışan bir Union Saint-Gilloise var. Ki bu verilere de yansımış durumda. Union Saint-Gilloise iç sahada oynadığı 7 maçın tamamını kazandı. 19 gol atarken kalesinde sadece bir gol gördü. Bu bence inanılmaz iyi bir istatistik. Gent cephesine baktığımızda ise Gent şu an 7. sırada 16 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyeti var. 24 gol attılar, 24 gol yediler. Nötr bir denge takımı diyebiliriz Gent için. Deplasman performansına baktığımızda Gent'in 8 maçta sadece 2 galibiyet alabilen bir Gent var. 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldılar. 9 gol attılar 8 maçta. Kalelerinde ise 16 gol gördüler. Ben bu mücadelede Union Saint-Gillois'nın evinde oynadığı oyunu yansıtacağını ve çok rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Maç sonucu tercihim 2-0 bandında Saint-Gillois galibiyeti olacaktır. Ama ana tercihimiz tabii ki Union Saint-Gillois'nın bu mücadeleyi kazanacağı yönünde olacak. Maç sonucu bir bence yönün ideallerinden geliyor. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım. Tam bahisi nasıl değerlendireceğimizi konuşurken iddia.com üzerinden değerlendiriyoruz biz bahislerimizi. İddia.com'da 303-852 numaralı Gözde Göl bayisini seçip bize telefon numaranızla birlikte ekran görüntüsü gönderirseniz sizi özel Telegram grubumuza alacağız. Bu özel Telegram grubunda canlı tercihler, maç önü kuponlar, maç yazıları gibi detaylar olacak. Herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Herhangi bir ücret ödemenize gerek yok. Sadece 303-852 numaralı Gözde Göl bayisini seçip bize Telegram Bahis Analiz Merkezi Telegram adresine bir ekran görüntüsü bir de telefon numaranızı yazmanız yeterli. Hadi gelin şimdi canlı tahtamız ve player tercihlerimize bakalım. Oradaki fırsatlarımız neler olacak? Bournemouth-Chelsea mücadelesinde ikinci yarı ortaya golü dakika 70'ten sonra bir gol bekliyorum. Tottenham-Brentford mücadelesinde 7.5-8.5 üst korneri takip edeceğiz. Paris Saint-Germain Rennes mücadelesinde ise Paris Saint-Germain'in ilk yarı bir gol atmasını bekliyorum. Daha fazla canlı günün kalesi ikili kombinesi ve en önemlisi en çok hata yapılan yer kasa yönetimi için WhatsApp grubumuza katılabilirsiniz. Sol alt köşedeki 543 417 73 30 numarasından bilgi alabilirsiniz diyelim. Player tercihlerimizde PSV mücadelesinde Ricardo Pepi'nin, City mücadelesinde ise Haaland'ın gol atacağını düşünüyorum. Yarın saat 4'te buluşana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.